Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam tutan, ne çatlayan ne de dağılan muhteşem pratik bir içli köfte tarifi paylaşacağım. Biliyorsunuz daha önce geçen yıllarda koyduğum içli köfte tarifim yaklaşık 2 milyon kez izlenmişti ve çok beğenilmişti. Şimdi yepyeni bir versiyonla geldim ve içerisinde ufak tefek değişiklikler yaptım. Öncelikle 2 su bardağı köftelik bulgurun içerisine 1 su bardağı irmik ekliyorum. Ve 1 kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. İçine 2,5 bardağı kaynatmış olduğum sıcak suyu ekliyorum arkadaşlar. Suyumuz sıcak olacak. Yine 1 kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Suyun her yerine değmesine dikkat edelim. Ve kapağını kapatıp 30 dakika kadar bulgurların şişmesini, yumuşamasını bekledim. 30 dakika sonra kapağını açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulgurumuz, irmiğimiz gayet güzel yumuşamış. Ben bu şekilde çiğ köfte tepsisi kullandım. Evde vardı. Dilerseniz normal tepside kullanabilirsiniz. İçerisine yapışması için bir yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bakın yumurta önemli yapışması için. 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bu da renk veriyor. Birazcık kırmızı toz biber ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Önce kaşıkla şöyle malzemelerimi birazcık ezdikten sonra elimle bir güzel yoğuracağım arkadaşlar. Şimdi elle yoğurmaya geçelim. İşte içli köftenin zaten en önemli kısmı budur arkadaşlar. Yoğurma kısmına önem vermemiz gerekiyor. Bir 20 dakika, 25 dakika hatta yarım saat kadar şöyle güzelce yoğurmamız gerekiyor. Malzemelerin iyice iç içe geçmesi gerekiyor. Malzemeyi toparladım bakın. Şöyle çiğ köfte yapar gibi bileğimin iç kısmıyla ezdire ezdire yoğuruyorum. Bu şekilde bir 20-25 dakika hatta yarım saat kadar yoğurduktan sonra hamurum iyice toparlandı. Bakın adeta normal bir hamur haline geldi. Ve bu sayede açmam çok kolay olacak. Bir 10 dakika kadar dinlendireceğim hamurumu. Bakın şöyle göstereyim. Ele yapışmıyor. Yumuşacık güzel bir hamur oldu. Bir 10 dakika kadar bunu dinlendireceğim. Şimdi geçelim iç harcını hazırlamaya. Bu sefer ben diğer içli köftelere nazaran tavuklu yapmayı tercih ettim. 150 gram tavuk kıymanın içerisine 200 gram dana kıyma ekliyorum. Tavuk kıymayı da blenderdan geçirerek yaptım. Göğüs etini blenderdan geçirdim. Birazcık sıvı yağ ekliyorum. Yağını çok kullanmanıza gerek yok. Zaten ben bunu kızartma şeklinde yapacağım için yağlı güzel oluyor. Daha fazla yağ da ağır kaçabilir arkadaşlar. Ama haşlama şeklinde yapacaksanız yağını biraz daha artırabilirsiniz. Kıyma kavrulduktan sonra içerisine 2 adet büyük boy kuru soğan ekliyorum. İnce ince kıymıştım kuru soğanlarımı daha önceden. İki yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bazı tariflerde salça yok ama ekleyin. Gerçekten çok güzel oluyor. 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Dilerseniz baharatlarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 2 çay kaşığı da pul biber ekliyorum.
1 çay kaşığı karabiber ekliyorum ve muhakkak 2 diş sarımsak ekliyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu konuda bana güvenmenizi söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel bir aroma veriyor. Malzemelerimizi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bir tutam da maydanoz ekliyorum. Ben bu sefer ceviz eklemeyi tercih etmedim. Cevizsiz yaptım. Dilerseniz içerisine yarım su bardağı kadar da dövülmüş ceviz ekleyebilirsiniz bu aşamada. Malzememi herhangi bir kabın içine aldım ki biraz soğuması için. Şimdi gelelim insanları en korkutan yere, ama merak etmeyin, hiç korkacak bir şey yok. Ben şimdi en ince ayrıntısına kadar aşama aşama göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi elime işte bir cevizden biraz daha büyük bir hamur aldım ve onu önce bir yuvarlak yaptım. Hafif elimi ıslattım. Daha sonra şu işaret parmağımla yavaş yavaş çevire çevire oymaya başlıyorum. Ara ara elinizi ıslatırsanız çok iyi olur. Hamur avucunuza yapışmaz. Daha böyle döndürmesi kolay olur arkadaşlar. Hiç korkmayın. İlk yaptığımda ben de gerçekten yapamamıştım. Yıllar önce, ama şimdi alıştım. Gayet de güzel yapıyorum. İşaret parmağımla oyduktan sonra elimle, diğer elimle hafif hafif ara ara ıslatarak, çok da ıslatmayalım. Ara ara ıslatarak hamuru bu şekilde inceltiyorum. Ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur. Ağzımıza böyle hamur hamur gelmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın açtım. Sizler de yapabilirsiniz. İçerisine 2 tatlı kaşığı kadar kıymalı harcımdan ekliyorum. Bu şekilde ağzını büzdüm ve çevire çevire yine fazlalığı alacağım birazdan. Ucundaki fazlalığı şöyle alıyorum. Başlarını düzeltiyorum. Ve gördüğünüz gibi hazır. Bir yaklaşık arkadaşlar 25-30 arası içli köfte çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ben burada arkadaşlar yapışmaz bir tava kullandım. Hatta küçük ve derin yapışmaz bir tava kullandım. Tavanın 1/3 kadar da yağ koydum içerisine. Bol yağ olması önemli. O yüzden küçük bir tava kullanmanız bence çok önemli. Gördüğünüz gibi içli köftelerimiz kızardı. Kızartırken çok fazla dokunmuyorum arkadaşlar, yoksa çatlar. Bir de kızartma süremiz önemli. Çok uzun tutmayın içerisinde. Ara ara bir kontrol edin. Çok uzun tutarsanız, çok fazla kızartırsanız sert olur. Bir tanesini test edelim sizlerle birlikte. Şöyle tam ortasından kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel oldu bizce. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.